Selamlar herkese. Tekrar merhabalar. Bugün de sizinle birlikte bir kamış tamiratı yapacağız. Köprü tamiratı, köprü kırılması sonucu pratik bir şekilde kamış nasıl köprüsü nasıl tamir edilir? Çok fazla detay içeren videolarım oluyor ama bazı arkadaşlar detay vermiyorsun diye kızıyor. Ancak ben detay vermeye çalışıyorum. Burada çok bir detay yok. Kamışın hadi boyunu, kapalı boyunu falan söyleyelim. Sörf olduğunu söyleyelim. Nasıl söküleceğini basitçe tarif edeceğim. Nasıl yerine yapıştırılacağını, yapıştırılması gerektiğini tarif edeceğim. Kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olmak ücretsiz ve son derece basit. Aşağıda abone ol sekmesine tıkladığınızda bize destek olmuş oluyorsunuz ve yeni videolardan ilk haberdar olan oluyorsunuz. Destekleriniz için teşekkürler. Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. 420 Surf bir kamış, yine zulüm görmüş bir başka ürünümüz. Hasar, kusur, başka bir şey var mıdır diye bakıyorum. Eva'yı parçalamış ancak değiştirilmesi gerekmez bu parçalamada. Aşağıda kauçuk tapasında bir zarar yok. Makine yatağına baktığımızda alüminyum makine yatak sistemi, herhangi bir zararı yok. Kullanıma devam edecek. Tamiratımız, montajımız bittikten sonrasında temizliği nasıl yapılmalı onu da basitçe göstereceğiz. Nasıl sökülüyor? Ben her evde olan bir ürünü kullanmam gerekiyor. Normalde bunu torch denilen aletle ısıtarak söküyoruz. Ancak şöyle yaptığımızda içerideki yapıştırıcıyı sıvı hale getiriyorsunuz. Elinizi yakmayacaksınız. Burada formül. Yani parmağınızla tutup çekmeye çalışmayın. Zaten sökülmüş. Basit metodu bu. Bu köprülerde farklı bir montaj şekli kullanılıyor. Köprünün kendi fiziksel yapısı da farklı olduğu için standart metal köprü olarak geçmiyor bunlar. Bunu ısıtamazsınız. Isıttığınız zaman üstündeki yaylar fırlar. İki taraftan sıkıştırma usulü montajlanıyor bu. Teması bedene yapmadan azıcık geri çekilmen lazım. Elinizi hafif kestiniz. Vurduğunuz zaman bütün montajlı parçaları sökülecektir. Dediğim gibi kamış çok zulüm görmüş. Bu hareketler basitçe olmuyor genelde. Kamışın bedenine temas etmiyorsunuz. Hafif kaldırıyorsunuz. Diğer köprü ısıtarak söküyorsunuz. Burada bu köprü çok fazla yapıştırıcı kullanılmaz ki buna güvenli yapıştırma, yani daha doğrusu güvenli montajlama deniyor. Değişecek olan parçamız bu. İlk köprü. Takacağımız yeni parça kırılan köprünün yerine. Hemen montajına başlamadan önce gerekli olan bir ekipmanınız var. O da zımpara. Çok fazla bedene temas etmeden altında kalan bölümünde çok fazla yapıştırıcı bulunması durumunda yeni geçireceğiniz köprü sığmayabilir. Zorlanarak girebilir. Ya da böyle görmüş olduğunuz gibi serbestte durabilir. Burada eğer ucunu aşıyorsanız görselde kalan kaba yapıştırıcı, kırılma parçası vesaire varsa küçük bir parça ile küçük hareketler yaparak kamışın ana bedeninde bütün parçalara zarar vererek değil, sadece yapıştırıcının olduğu alanda silikon bazlı esnek yapıştırıcı, plastik gibi düşünün. Balığın çeker ağırlığıyla kesinlikle alakası yok. Burada kullanmış olacağınız yapıştırıcının. Burada çok sağlam yapıştırırsam çok güzel balık çekerim. Öyle bir şey yok. Ne kadar az yapıştırıcı kullanırsanız beden çarpma durumunda köprüyü kurtaracaktır. Sonrasında tekrar bir damla yapıştırıcıyla her takım çantasında bir tane yapıştırıcı olması şart. Çok kaba bir yapıştırıcı kullanmıyorum. Bu kendini kurtaracak seviyede olması yeterli bu yapıştırıcının. Kamışın kendi kendine kapandığı durumda oradan kurtularak kamışı kırılmadan köprüyü kurtarmak anlamına geliyor. Burada kullandığınız miktar. Çok fazla yapıştırıcı hiçbir zaman faydalı değil. Kaya gibi oldu. Hata durumunda herhangi bir sorun çıkarmadan kendini kurtaracaktır bu malzeme. Bedene sıvamıyorsunuz. Kesinlikle bedene doğru bir akıntı oluşmuyor. Karbonun üstünü bu yapıştırıcıyla kaplamak istemezsiniz. Karbon bedenli kamışınızın ömrünü kısaltır. Kırılmayacağı yerde kırılmasına neden olur. Şöyle kontrolümü yaptım. İkinci boğum. Bunların bir doğrusallığı yok. Yani tarafı yok.
Hemen yerine oturtuyorum. Bakıyorum altında kir, çapraz oturma sebep olacak bir bozukluk, deformasyon varsa bir damla. Bunu çok iyi yapıştırmak kamışınızı çok sağlam yapmayacaktır. Ekstra bir hata da size zarar verecektir. Kamışa zarar verecektir. Kesinlikle çok güçlü yapıştırmak için uğraşmayın. Bu taraftan çek bak. Yerine oturttum. Birazcık yapıştırıcı dışarı sızdı. Sprey falan sıkmadan önce hemen onu temizlemeniz gerekiyor. Çirkin bir görüntü oluşmaması için ve kolaylıkla çıkabilmesi için aşırı mukavemetli sağlam bir yapıştırma istemediğimiz için. Bunu balıkçı su kenarında çıktığı anda hemen kendi kendine yapıştıracak seviyede az miktarda yapıştırıcıyla uygulanır. Çok miktarda yapıştırıcı hiçbir zaman kullanmayın. Şu alttaki geniş olan alta, kamış çok kirli. Onun da bakımını yapacağız. Küçük olan, bunlar yük paylaşımı için en uç boğumda kullanılan malzeme. En uç boğum paslıydı. Onu değiştirdik. Şöyle bir yerine oturtuyoruz önce. Yamuk durdu. Bunun nedeni altındaki yapıştırıcı zımpara parçasıyla. Malzeme karbon. Şöyle parmağınızı koyun. Bedene sürtmeyin. Bedendeki kaplamayı kaldırmayın. Tekrar hatırlatıyorum. Bedene kesinlikle sürtmeyin zımparayı. Kanalı takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorum olarak yazmayı, isteklerinizi de aynı şekilde şu videoyu çeker misin diye, şunun videosunu çeker misin diye yazmanız yeterli. Değerli izleyenler. Mekanı düz. Akıntı, yamukluk, çaprazlık vesaire hiçbir şey yok. Bir damla. Su formunda olan bir çelik yapıştırıcı var. Kesinlikle köprülerde kullanmayın. Çok serttir kendisi. En ufak bir darbede köprünüzün kırılmasına neden olur. Mümkünse yumuşak yapıştırıcıları daha çok tercih edin. Onları tercih edin. Formu sert olmayan yumuşak silikonize yapıştırıcılar. Köprülerde tercih edilmediği durumda ani bir yanlışlıkla hata durumunda hemen kırılmaya neden oluyor. O yüzden size tavsiyemiz silikon bazlı yapıştırıcıları kullanın. Sprey yağlayıcı. Şuradaki markayı örnek almayın. Kamış bedeninin bakımı nasıl yapılmalı? Gazlı, sökücü yağlayıcılarla tercih edin. Fakat bunu da aşırı sıkarak yüzeydeki kaplamayı veya karbon bedeni riske etmeyin. Bir parça yağlayıcımızı sıktık. Sonra hafif nemli, kuru bir bez olmaz. Yağı sıvayarak orada kalmasını sağlarsınız. Nemli olursa su yağı tutmaz, yağ suyu tutmaz. Gayet şık anlaşır giderler. Ana bedeni sıvazlayarak, kese atar gibi bastırarak siliyorum. Sıkarak siliyorum. Tekrar köprünün altından başlayarak o yağı kullanmaya devam ediyorum. Yani bol bol yağlamayın. Bedende mat bir görüntü var. Onu temizlediğiniz durumda kamışınızın ömrü, sağlamlığı artacaktır. Şuna dikkat edin. Ses inşallah duyulacak. Toz taneleri mevcut kamışın içinde. Aç, kapa, sil şeklinde temizlemeye çalışıyoruz. Kamışın alt tapasını açıp silkeleyerek de kurtulabilirsiniz. Keseleme çalışması devam etmekte. Bütün balıkçıların yapabileceği kamış koruma bakımını, temizlik bakımını yapıyoruz. Evaları. Bunlar emici olmayan eva. Keselemeye devam. Tapa geldi. Çok da fazla bir toz tanesi çıkmadı. Kum ve ipinizden fırlayan parçalar bedene yapışıyor. Sonra kamışı topladığınızda bedenin içine gönderiyorsunuz o parçaları. Sonraki kamışı açmanızda bu taneler görmüş olduğunuz inşallah görünüyordur. Bu taneler kamışın arasında sıkışarak ana bedende boğumlarınıza zarar veriyor. Sonra bir sert takılmada balıkçı yanlış bir darbe atarsa şöyle kurtarmaya çalışıyor. Takıldığı yerden vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bunu yaptığı zaman çizilmişse eğer bedeni
çatırt diye bir ses duyuyor. Atış esnasında yanlış bir kırbaçlama atışla, göbekten yaptığımız çevirme hareketiyle yapılan bir atışta bedende çizik varsa, karbonun üstü çizilmişse, karbon bedenin üstü çizilmişse, atış anında en yanlış atışınızı bekliyor o çizik. Tam atışın bittiği an çatırt diye bir ses duyuyor. Çizik olan yer neresiyse yanından patlatarak devam ediyor kırılmaya. Artık kamış boynu kırık bir gül gibi bagajın yolunu alıyor. Kamış çok hor kullanılan bir kamıştı. Bu yeni takmış olduğumuz köprü. Şunlar da eski köprüleri. Bu yeni takmış olduğumuz köprü. 2 tane köprü taktık. Altından çok sular geçmiş bu köprülerin belli. Basit yağlamasını yapıyoruz. Bunu en kötü ihtimalle 2 balıkta bir kez yapın. Yağlama. Ya bu sprey yağ olacak diye bir kanun yok. Sadece yağlamanızı yapın. Deniz tuzu. Tatlı suda da aynı şekilde bakımsız bir kamış makine paslanır. Tek nedeni kirli suyun nikelaja veya işte metale temas ederek orada kuruması. Güzel günlerde kullansın inşallah. İri balıklara nasip olsun uzun uzun yıllar. Herhangi bir kamışınızda, herhangi bir makinenizde sıkıntı, sorun, problem varsa bize ulaşın. Kargo anlaşma numaramızı yazalım. Güzelce paketleyin, gönderin. Servisini, bakımını yapalım. Her şey gönlünüzce olsun. Basit bakım bu şekilde yapılmakta. Çok kısa bir işlem ancak her evde yapılamıyor maalesef. Elimizden geldiğince detaylı anlatmaya çalıştık. İnşallah bir bilmek isteyene, bir merak edene yardımcı olabilmişizdir. Doya doya kullanın, tamir etmiş olduğunuz kamışınızı ve makinanızı. İri balıklar rast gelsin. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. İsteğinizi, sorunuzu, görüşünüzü ve önerilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz, belirtebilirsiniz. Kimseyi cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bye bye. Rekor. 22 dakikada bir video.